Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir bot patik modeli anlatacağım. Bunun daha öncesinde bebekler için örmüştüm. Fare dişi desenli bot patik örmüştüm. Çok fazla istek geliyor. Her gün yazanlar oluyor. Büyükler için de yap diye inşallah bugün size büyükler için olanın yapımını anlatacağım detaylı bir şekilde. İp olarak patik ipi kullanacağım. Kartopu fulara ip kullanacağım. Şöyle renk kodunu soranlar olursa diye K855 arkadaşlar. Bu renk harika. Gördüğünüz gibi çok da yakışacak diye düşünüyorum. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. 2 şiş de öreceğiz. Ben masaya çarpmasın diye misinalı şiş kullanacağım. Kaç numara ayağı yapacağım? 37-38 numara ayak için 101 ilmek atarak başlayacağım. Benim elim normal arkadaşlar. Eliniz sıkıysa 6 ilmek fazla atabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler de yorum kısmına yazsınlar. Ben tarif ederim, nerede ne yapacaklarını tarif ederim inşallah. Evet, şöyle hemen ipimi kenara alayım. Evet, ipimi büyükçe ikiye katladım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde 101 tane ilmek atalım. Evet, 101 tane ilmek attım. İpimde kıl payı yetti. Şöyle çeviriyorum. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, tersinden de, ters yüzden de düz olarak örüyorum. Haroşa örelim. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa olarak örüyorum. Evet, sırayı tamamladık. Çevirdik. Bakın ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenar düzgün olsun diye yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 7 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 7 sıra ördüm. 3, 6, 7 sıra haroşamız oldu tabanı için. Şimdi fare dişi desenine geldik. Fare dişi deseni de 3 sıra düz bir şekilde, yani hiçbir işlem yapmadan devam edeceğiz. Dördüncü sırada, yani ters sırasında da sadece bir işlem yaparak desenimizi koyacağız. Evet, şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Desenimin birinci sırasındayım. Düz örerek ilerleyelim. Dediğim gibi hiçbir işlem yok. Önden bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, birinci sırada bütün ilmekleri düz ördük. Şimdi çevirdim. Tersinden de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Bu ikinci sıramız. Hiçbir işlem yok. Ters örerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek ikinci sıramızı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sırada hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi sırayla düz olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, üçüncü sırayı da tamamladım. Gördüğünüz gibi çevirdim. Evet, ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Bir düz bir ters öreceğiz. Dördüncü sıradayız. Desen yapma sırasındayız.
Düz ilmeği örerken şöyle bir alt yuvaya batarak, bakın buraya batarak düz örüyorum. Tersi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğimizi bir alt yuvaya batarak örüyoruz. Tersi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeği buraya değil, bir alt yuvaya batarak örüyorum. Şöyle ön yüzde deseni ortaya çıkıyor. Bir ters, düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, düz ilmeğimi bir alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, düz ilmeği alt yuvaya batarak örüyorum. Evet, bir ters, düz ilmeği şöyle bir alt sıraya batarak örelim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, desenimin dördüncü son sırasında tamamlamış oldum. Çevirdim, ön yüzdeyim. Bir deseni bitirdik. Şimdi ikinci desene başlayacağız. Yine aynı şekilde öreceğiz. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan önden düz, tersinden ters, önden düz öreceğiz. Tersinden de yine bir düz bir ters öreceğiz ama düz ilmekleri bir alta batarak öreceğiz. Bunu da göstermek istiyorum size. Yine şöyle desenimizin birinci sırası ne yapmıştık? Bütün ilmeklerimizi düz olarak örmüştük. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur, kusuruma bakmayın. İlk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sırayı yapalım, örelim düz örerek. Tersinden de ikinci sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz örelim. Üçüncü sıramızı örmüş olacağız. Dördüncü sırayı, son sırayı göstereceğim. Evet, 3 sıra önden düz, tersinden ters, önden düz ördüm. Şöyle çevirdim. Dördüncü sıradayız. Desen sırasında 3 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız onu da göstereyim. Bakın tersinden şöyle buradaki ters sıralarını sayarak anlayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 sıra ters olmuş. Diğer desenden sonra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bir düz örerken bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Ters normal şekilde örüyorum. Düzleri de bir alt yuvaya batarak örüyorum. Aynı hizada olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra düz örmüştük. İlk desenimizde yine kenar ilmekten sonra düz ördüm. Bir ters bir düz ördüm. Tersi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi de bir alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Evet, bir ters bir alt yuvaya batarak düz örüyoruz. Bu şekilde desenimizin son sırasında tamamlamış oluyoruz. İkinci desenimizi de tamamlamış oluyoruz. Şöyle ön yüzden göstereyim, bakın. Evet, bu şekilde desen yapacağız. İkinci desenimizi tamamladık. 2 desen daha yapalım arkadaşlar. Toplamda fare dişi deseni 4 desen olsun. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra desen yaptım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4. Son desenimi yaptıktan sonra şimdi burun kısmını oluşturmak için ortada 13 ilmek ayarlayacağız. Sağ taraftan 44 ilmek ayıracağım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44. Evet, 45. ilmeğime işaret koyuyorum. Sol taraftan da yine sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 40, 42, 43, 44. Evet, şöyle 45.'ye işaret koyuyorum. Şu şekilde bakın. İlk işaretlediğim ilmeğim bu. Sağ taraftaki sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 tane
ilmeğimizi burun kısmı için ayarladık. Esneyen bir model, 13 ilmek yeterli arkadaşlar. Ayağınız bayağı bir taraklıysa 15 ilmekte ayarlayabilirsiniz. 17 ilmekte ayarlayabilirsiniz. Eliniz sıkıysa. Daha büyük yapmak isteyenler için söylüyorum. Evet, şimdi şöyle dördüncü desenimizi tamamladık. Şimdi tekrar desene başlamış olacağız. Bu desenden sonra ilk sıramız olacak. Yani 5. desenin ilk sırası, düz örerek ilerleyeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerleyelim. İlk işaretimize kadar gelelim. Evet, ilk işaretime kadar geldim. Ortada 13 ilmeğim var. Şöyle yine düz örerek ilerliyorum. İkinci işaretimde eksiltme yapacağım. Şöyle yine de sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Desenimin ikinci sırası. Evet, şöyle sayalım yine de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Tersinde olduğum için ters olarak ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Desenimin 3. sırası. Düz örerek ilerliyorum. Evet. Şöyle artık işaretimizi çıkartalım isterseniz. Böyle bakın ayrık duruyor. 13 ve bakın 13 ve 14. yani 13. ilmek ve bir sonraki böyle ayrık duruyor. Oradan anlarsınız. 13 ve 14. ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Çevirdim. Tersinde desen sırasındayız. Yani 4. sırasındayız. Şöyle şuradan da sayarsak bakın 3 sıra ters görünüyor. Oradan anlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ben yine de bakayım. Evet, burada bir alt sırayı batarak düz örüyorum. Bir düz, bir ters. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir düz, bir ters. Hangisine denk geliyor ona bakın arkadaşlar. Bir ters, bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Bir ters, bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters desenime devam ediyorum. Bir ters, bir düz. 13. ilmeğim bu. Burası ayrık duruyor. Oradan anlıyorum. Şöyle 13 ve 14. ilmeğimi ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Desenimin bir sonraki desenimin 1. sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Sıranın sonunda yani çıkışta 13 ve 14. ilmeğin ikisini bir öreceğiz. Girişte ilk ilmeği örmüyoruz. Çıkışta burada yaptığımız gibi 13. ilmeğim ve 14. ilmeğimi ikisini bir ördüm ve çevirdim. Desenimin 2. sırası. Sırayla ilmeklerimi ters örüyorum. Dilerseniz sayabilirsiniz. Bakın 3, 5 örmüşüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle bakın. 13 ve 14. ilmeği ikisini bir ters örüyorum. Ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Desenimin 3. sırası. Düz örerek ilerliyorum.
Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Sadece 13 ilmeğimizi örüyoruz. Çıkışta 13 ve 14.'yü ikisini bir örüyoruz. Bakın 13 ve 14. ilmeğimi ikisini bir düz olarak ön yüzde olduğum için düz olarak ördüm. Çevirdim. Desenimin 4. sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Bir ters, bir alt yuvaya batarak düz. Bir ters, bir alt yuvaya batarak düz. Evet, bir ters, bir alt yuvaya batarak düz. Bu şekilde bir ters, bir alt yuvaya batarak düz. 13. ve 14. ilmeği ikisini bir ters olarak ördüm ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine desenimin, bir sonraki desenimin ilk sırası, düz örerek ilerliyorum. Bakın burun kısmında 2 desen yapmış olduk. 1 ve 2. Evet, çıkışta 13 ve 14. ilmeği ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Tersinde ikinci desenimizin ikinci sırası. Ters örerek ilerliyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ters örerek ilerliyorum. On üç ve 14.'yü tersinde olduğum için ters örerek ikisini bir aldım, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Desenimin 3. sırası, düz örerek ilerliyorum. Evet, şöyle 13 ve 14. ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Çevirdim. Şöyle bakın, 3 sıra örmüşüm. Desen sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir alt yuvaya batarak düz, bir ters, bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Bir ters, bir alt yuvaya batarak düz. Bu şekilde burun kısmını oluşturacağız. Bir düz, 13 ve 14. ilmeği ikisini bir ters olarak ördüm. Bu şekilde devam edeceğiz. Galiba yandan 20 ilmek bırakmıştım. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Sağ taraftan 20 ilmek kalacak. Sol taraftan da şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20.'ye işaret koyuyorum. Sol taraftan da 20 ilmek kalana kadar bu şekilde burun kısmını örelim. Evet, burun kısmını tamamladım sayılır. Şöyle son olarak tersinden 2 ilmeğin 13 ve 14. ilmeği ikisini bir ters olarak ördüm. Sağ tarafta 20 ilmeğim kaldı. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Sol tarafta da 20 ilmeğim kaldı. Ortada da 13 ilmeğim var. Şöyle ön yüzden desenimizin ilk sırasındayız. Burada da desenim bitmişti. Burada da bitmiş. Burada da düz örerek buraya kadar gelmiştik hatırlarsanız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Desenimin ilk sırası olmuş olacak bir sonraki desenin. Şöyle işaretlerimizi artık çıkartabiliriz. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Desenimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Çevirdim. Tersinde ikinci sırasını gidiyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım.
Evet, desenin ikinci sırasını ördüm. Ön yüzdeyim. Desenin üçüncü sırasındayım. Yani bir desen daha yapacağız arkadaşlar. Böyle burun kısmını oluşturduktan sonra iki desen yapacağız. Bir desen dedim ama şimdi birinci yapıyoruz. O yüzden söyledim. İki desen daha yapalım. Bakın burada dört desen var. Altı olana kadar öreceğiz bu yan tarafta. Ki desenler altı tane, yani iki tane daha desen yapalım. Bütün ilmeklerimizi örerek sonra lastik örgüye geçeceğiz. Evet, burun oyuntusunu tamamladıktan sonra iki sıra desen yaptım. Bu yan taraftan da sayarsak bakın 3, 6 sıra desen olmuş oldu. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. Lastik örgü için şöyle ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, tersi ters, düzü düz olarak örelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Evet, bu şekilde bir ters bir düz örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bir ters bir düz örerek sıranın sonuna geldim. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Tersinden de tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Bir düz bir ters şeklinde. Lastik örgü yapacağız. Ben 11 santim olana kadar öreceğim. Siz de bakarsınız arkadaşlar, ne kadar örmek istiyorsanız o kadar örebilirsiniz ya da benimle aynı şekilde 11 santim olana kadar örebilirsiniz. Evet, lastik örgüyü tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle santim olarak yine göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 11 santim oldu. Sayarsak da arkadaşlar böyle yanlış olmasın çünkü iki tane yapacağız. Sayarsak da şöyle, evet, sayarsak da dediğim gibi şöyle nasıl sayacağız onu göstereyim. Şöyle esnetelim arkadaşlar. Bu aradaki ters sıralarını sayalım. Ben bu ters sıralarını saydım. 42 sıra oldu. En sonunda modelimizin tersinden keseceğiz. Çünkü şu şekilde katlayacağız arkadaşlar. En sonda tersinde keseceğiz. Bu şekilde. Evet, dediğim gibi ön yüzden böyle ayırırsınız. Buradaki ters sıralarını sayarsanız benimki 42 sıra. Hani diğeriyle sizinki eşit olsun diye e, saymayı gösteriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters yüzündeyim örgümün. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, bu şekilde ne sıkı ne geniş, nasıl ördüysek o şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, bu şekilde kesimini tamamladım. Şöyle esnek olsun arkadaşlar. Böyle sık kesersek ayağımız girmez. Şimdi ters tarafından dikeceğiz. Yarısını tersinden dikeceğiz. Şöyle karşıya geçiyorum. Buraya sabitleyeceğim ipimi. Hatta şöyle tutayım. Şöyle bu şekilde. Hem sağdan hem soldan böyle dikeceğim. Aynı hizaya gelecek şekilde karşılıklı dikelim. Şöyle yarısına kadar dikelim. Yarısından sonra ön yüzden dikeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yarısına kadar diktim. Şimdi şöyle şu şekilde çeviriyorum. Böyle ön yüzden dikeceğim. Şöyle yine karşılıklı
böyle tel alacağım. Şöyle yere koyuyorum ama şöyle şuradan tel alıyorum. Tabii siz nasıl dikmek isterseniz o şekilde de dikebilirsiniz. Şöyle buraları da aynı şekilde karşılıklı tel alarak dikelim. Bu haroşa kısmına gelirsek böyle haroşa tellerinden alarak dikelim arkadaşlar. Buraya kadar, top kısmına kadar gelelim. Bu alt kısımda eminim çoğunuz biliyorsunuzdur, kusuruma bakmayın. Alt kısımda da şöyle dış telleri alarak, böyle bu şekilde dış telleri alarak dikersiniz. Tamamen dikelim. Ben de dikip döneceğim. Evet, dikiminde tamamladığım mankenimizin ayağına da geçirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Taban kısmı bu şekilde. Burun kısmı da gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Esneyen bir model, dediğim gibi. Böyle. Arkası da bu şekilde. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli. Şimdi değil de ileride örmek istiyorsanız da kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.